Merhaba XMAX Pro takipçileri. Bu videoda DeFi konusunu ele almak istiyorum. Nasıl kullanılır? İnsanlık için ne ifade ediyor? Merkezsiz finans uygulamaları ekonomik olarak bağımsızlık sağlar mı? Veya DeFi projeleri bankacılık sektörünün sonunu getirebilir mi? Ön plana çıkan DeFi kripto para projeleri nelerdir gibi konularda fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. İyi seyirler dilerim. 2019'un bitmesine sayılı günler kaldı. Şimdiden herkesin yeni yılını kutlarım. Bu yılda kripto paralar sayesinde erken emekli olma hayallerimizi erteledik maalesef. Umarım 2020'de beklenen kripto para baharını tekrar yaşarız ve beklentilerimizi karşılarız. 2020'de kripto para sektörüne ivme katacak birkaç önemli faktör var. Bunlardan bir tanesi de DeFi konusudur. Kelime anlamı olarak İngilizce decentralized ve finans kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Yani Türkçesi merkezsiz finans. Mevcut durumda bankacılık sektörünün yön verdiği finans endüstrisinin merkezsiz uygulamalar sayesinde akıllı kontratlar yardımıyla kripto para projeleri tarafından yönetilmesi hedefleniyor. Şu anda bankalarda neler yapıyoruz? Para transferi gerçekleştiriyoruz. Ödeme çözümleri sunuyorlar. İşte borç alıp verebiliyoruz. Yani varlıklarımızı yönetmemize ve ticaretimizi sürdürmeye aracılık ediyorlar. İşte bu noktada aracıyı ortadan kaldıran ve ekonomik anlamda bağımsızlık sağlayan projeler ve uygulamalar var. Son durumdaki sayıya göre 230 civarı kripto para projesi finans sektörünün dönüşümü konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar Ethereum blok zinciri ağında çalışıyorlar. 38 tanesi finans altyapısı oluşturma ve yazılım geliştirme projesi. Ön plana çıkanlar ZeroX merkezsiz takas platformları yapmak için araçlar sunuyor. Daha önce söz etmiştik. Chainlink mevcut finansal veri ekosistemi ile blok zinciri uygulamaları arasında köprü vazifesi görerek bu verilerin birbiriyle konuşabilmesini sağlayacak araçlar sunuyor. Detaylı inceleme videosunu da yine hazırlamıştım. Daha önce bu yıl içerisinde onun da videosunu yukarıya koyuyorum. Detaylı olarak incelemek isteyenler için. Cyber Network Ethereum ağında çalışan tüm tokenların otomatik takasını yapabiliyoruz. Yine aynı işe yarayan ve bu alanda en fazla kullanılan Uniswap var. Ön plana çıkan projeler. Varlık yönetimi araçları kategorisine baktığımızda merkezsiz kripto para cüzdanları uygulamaları söz konusu. Zaten hepinizin bildiği MetaMask, MyEtherWallet, işte MyCrypto gibi cüzdanlar ön plana çıkıyor. Coinbase ve Binance gibi kripto para borsalarının da cüzdanları bu alanda çok fazla kullanılan cüzdanlar. Lending platformları arasında Compound çok popüler. Kripto para olarak borç alıp verilebilen platformdur bunlar. Türev araçları konusunda Synthetix Network var ki son dönemde 15 katı prim yaptı tokenları. Market hacmi olarak 35. sıraya kadar yükseldi. Bu listede yer almayan ama DeFi projeler arasında benim çok beğendiğim ve gelecek vaat ettiğini düşündüğüm MakerDAO yine bu konudaki öncü projelerden. Market hacmi olarak 21. sırada yer alıyor. Yaklaşık 500 milyon dolar bir market hacmi var. Tanesi 480 dolardan işlem görüyor. Token sayısı çok az. Sadece 1 milyon token dolaşımda. Yeni ve çok fazla hacim toplamamış DeFi projesi olarak da Kava'dan söz edebilirim. Binance borsasında satışı yapıldı birkaç hafta önce biliyorsunuz. Piyasalarda yeni işlem görmeye başlayan altcoin'ler arasında beğendiğim bir proje. Son olarak da aktif olarak çalışmalarını sürdüren Isaac ve Enigma'yı da olumlu piyasa koşullarında DeFi projeleriyle birlikte değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum. Şimdi de biraz rakamlardan bahsedelim. DeFi Pulse sitesi verilerine göre şu anda DeFi projelerinde toplam kilitli token miktarı 660 milyon doları buldu. 3 milyon Ethereum yapar. Burada günlük getiri elde etmek için kiraya verilen kripto para miktarından söz ediyorum. En fazla kullanılan uygulamalar MakerDAO, Compound ve Instadep olmuş ilk 3 sırada. Blockchain Capital'ın araştırma raporlarına göre 2020'de bu rakamların 10 katına çıkacağını ve DeFi projelerinde toplam kilitli para miktarının 5 milyar doları bulacağını söylüyorlar. Yine bir diğer veri DeppRadar sitesi verilerine göre şu anda aktif kullanıcı sayısı 60 bini geçmiş. Yani kripto para borç alıp vererek bunlardan günlük gelir elde etmeye amaçlayan kişi sayısı bu. Toplamda da 13.834 akıllı kontrat yazılmış durumda. Peki bu durum Ethereum ağına nasıl yansıyor? Günlük gönderim miktarlarına bakalım. Ethereum'un değeri düşse de gönderim miktarları sürekli artmış. Komisyon miktarları artmıyor, sayıları artıyor. Zaten uzun süredir komisyon oranları da makul seviyede. Ethereum'un doğrulama sayfasından kontrol edebilirsiniz bunu da. Şimdi de DeFi ile
para alıp verme nasıl olur sorusunu cevaplayalım. Normalde bankaya gittiğinizde kredi skoruna bakarlar, işte gelirinize bakarlar. Ona göre kredi çekip çekemeyeceğimiz ve kredinin üst limiti belli olur. DeFi ekosisteminde böyle bir durum söz konusu değil. Peki nasıl gerçekleştiriliyor? Borç alacağımız miktar kadar teminat olarak Ethereum'u cüzdanımızda tutuyoruz. Eğer borç ödenmezse de bu teminat direkt olarak borç verenin cüzdanına gidiyor. Yok ben borç almak istemiyorum, borç vermek istiyorum diyorsanız da tam tersi oluyor. Verdiğiniz miktarın günlük getirisini alıyorsunuz. Lending olarak da geçiyor bu faaliyet. Örnek olarak elimizde biraz Ethereum var mesela boşta duruyor. Bunun için yıllık %6 getiri veren Crypto.com uygulamasında kiraya verebilirim mesela. Ya da kripto para düşer çıkar belli olmaz derseniz de dolar sabiti kripto paraları da kullanabilirsiniz. Mesela Nexo USDC için yıllık %8 veriyor. Oranlar çok yüksek değil aslında ama herhangi bir riskiniz de yok. Kripto para miktarınız artıyor her halükarda. Bir de otomatik takas imkanı veren AirSwap uygulamasına bakalım. İşte burada ne ile neyi takas etmek istediğinizi seçiyorsunuz. Örneğin 100 Tether cüzdanınızda mevcut ve bunu bir Ethereum'a çevirmek istiyorsunuz. Normalde borsada işlem yaparken tabelada ne varsa o fiyattan gerçekleşir en tepede. Burada ise istediğiniz fiyatı verebiliyorsunuz. Tabii karşılığında bunu ödemeye razı olan biri olursa gerçekleşiyor işlem. Hangi Ethereum cüzdanındaysa fonlarınız onu bağlıyorsunuz teminat olarak göstermek için. Bir diğer özellik ise bu ticareti tanıdığınız biriyle yapmak istiyorsanız o zaman da onun Ethereum adresini yazıyorsunuz buraya ve direkt olarak onun cüzdanına gidiyor uyarı ve kabul ederse sizden Tether düşüyor, ona gidiyor, ondan da Ethereum düşüyor. Tether ödemesini alıyor. Normal kripto para borsalarında bunları yapmamız mümkün değil biliyorsunuz. Sonuç olarak önümüzdeki yıllarda DeFi projelerinin olumlu etkisiyle birlikte Ethereum'un piyasaya öncülük edebileceğini söyleyebiliriz. Tabi İstanbul ve Berlin güncellemelerinin de gerçekleştirilmesine bağlı. Bir sonraki kripto para baharı Ethereum ve DeFi projeleriyle tetiklenebilir. Ayrıca uzun vadede bankaları olmasa da bankacılığı bitirebilecek potansiyele sahipler bunlar. Geleneksel finans piyasalarına bakarak çok daha fazla üstün yönleri vardır DeFi projelerinin. Evet XMAX Pro takipçileri, DeFi ile ilgili söylemek istediklerimi paylaştım. Bu konuda beğendiğiniz projeler veya incelememi istediğiniz projeler varsa açıklamalara yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi ilginiz için çok teşekkür ederim. Herkese bol kriptolu günler. Hoşçakalın.